Yeni bir videodan herkese merhaba. Hayatında her şeyin çöktüğü bir an oldu mu? Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yanlış değildi. Hatta belki de her şey olması gerektiği gibiydi. Bir düzenin vardı, bir yönün vardı. Belki insanlar sana bakıp her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordu. Ama içten içe bir şeyler eksikti. Bu eksiklik tam olarak net değildi. Bir problem gibi de görünmüyordu. Daha çok sessiz bir boşluk gibi. Sanki hayatın devam ediyor ama sen o hayatın içinde değilsin. Carl Jung insanın sadece bilinçli tarafıyla var olmadığını söyler. Ona göre insanın bastırdığı, görmezden geldiği yönleri zamanla geri dönüyor ve kişinin kurduğu düzeni içeriden çökertmeye, içeriden çözmeye başlıyor. Bu yüzden insan bazen hiçbir dış sorun yokken bile içten içe dağılmaya başlıyor. Ve bu dağılma bir anda olmaz. Yavaş başlar, fark edilmez. Eskiden seni heyecanlandıran ne varsa artık aynı etkiyi yaratmaz. Karar almak zorlaşır. Anlam hissi zayıflar. Joseph Campbell mitlerin bu tür anları anlattığını söylüyor. Ona göre her dönüşüm bir çöküşle başlıyor. Kahramanın yolculuğunda en kritik an eski kimliğin artık sürdürülemediği andır. Ama o anın içindeyken bunu bir dönüşüm olarak görmezsin. Sadece şunu hissedersin. Bir şeyler yanlış ve sonra çok yavaş bir şekilde kurduğun düzen çatlamaya başlar. Kimliğin artık seni taşımamaya başlar. Alışkanlıkların seni doyurmaz. Hedeflerin bile anlamsızlaşır. Mircea Eliade insanın anlam duygusunu kaybettiğinde dünyanın sıradanlaştığını ve parçalandığını söyler. Yani dış dünya aynı kalsa bile insanın dünyası içeriden çöker. Ve işte tam bu noktada senin kurduğun dünya, senin Atlantis'in batmaya başlar. Platon'un Timaeus diyaloğunda anlattığı Atlantis de böyle bir hikayedir. Güçlü, düzenli ve gelişmiş bir medeniyet. Ama zamanla özünü kaybediyor ve sonunda yok oluyor. Bu sadece bir şehir hikayesi değil. Bu bir çöküş modeli ve bu model insan için de geçerlidir. Eğer bu tarz derin ve düşündüren içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olarak destek olabilirsin. Çünkü bu video sadece Atlantis hakkında değil. Bu video senin hikayen. İnsanlar yüzyıllardır Atlantis'i arıyor. Bu arayış basit bir merak değil. Bu neredeyse bir takıntı haline geldi. Haritalar çizildi, okyanus tabanları tarandı, kaybolmuş kıtalar teorileri üretildi. Platon'un birkaç sayfalık anlatısı binlerce yıl boyunca insanlığın zihnini meşgul etti. Çünkü bu hikaye diğer mitler gibi unutulmadı. Israrla geri döndü. Francis Bacon New Atlantis adlı eserinde bu fikri yeniden kurdu. Ignatius Stanley Atlantis'i tarihsel bir gerçek olarak savundu. Graham Hancock ise modern dünyada bu fikri tekrar canlandırdı ve insanlığın unuttuğu bir uygarlığın zihnini ve izlerini aradı. Yani mesele sadece bir hikaye değildi. İnsanlık Atlantis'i bırakmadı çünkü Atlantis fikri bir şeylere dokunuyordu. Ama burada garip bir şey var. Bunca arayışa rağmen kimse Atlantis'i bulamadı. Ne kesin bir şehir, ne tartışmasız bir kalıntı, ne de herkesin kabul ettiği bir kanıt. Sadece teoriler var ve bu noktada bir şey fark edilmiyor. Belki de sorun kanıtların eksik olması değil. Belki de sorun yanlış yerde arıyor olmamız. Çünkü herkes aynı soruyu soruyor. Atlantis nerede? Ama bu soru baştan hatalı olabilir. Çünkü Platon'un Timaeus ve Critias diyaloglarında anlattığı Atlantis sadece fiziksel bir yer olarak sunulmaz. Hikaye bir medeniyetin yükselişi ve ahlaki çöküşü üzerine kuruludur. Yani coğrafyadan çok bir süreç anlatılır. Bu önemli çünkü eğer anlatılan şey bir yerden çok bir süreç ise o zaman onu haritalarda aramak çok anlamsız olur. Saçma olur. Ama insanlar bunu yapmaya devam ediyor. Çünkü dışarıda aramak daha kolay. İçeriye bakmak daha zor. Her zamanki gibi. Oysa belki de Atlantis hiçbir zaman dışarıda değildi.
Hiçbir zaman bir ada değildi. Hiçbir zaman bir kıta da değildi. Atlantis bir durumdu, bir çöküştü ve bu çöküş insanın içinde gerçekleşiyordu. Platon Atlantis'i anlatırken aslında oldukça net bir yapı kurar. Bu sıradan bir şehir değil, güçlü bir medeniyettir. Düzenlidir, zengindir, teknolojik ve kültürel olarak ileri bir seviyededir. Düşüncelerimizin ötesinde bir yerdir. Ama en önemli detay bu değil. En önemli detay başlangıçta tanrılara yakın olmalarıdır. Platon'un Timaeus ve Critias eserinde çizdiği Atlantis sadece güçlü değil, aynı zamanda ilahi bir düzene bağlı bir uygarlıktır. İnsanlar henüz tamamen yozlaşmamıştır. İçeride hala daha yüksek bir şey vardır. Daha saf, daha dengeli, daha bütün bir bilinç. Bu yüzden Atlantis'in ilk hali bir zirveyi temsil eder. Sadece maddi güçte değil bu söylediklerimiz, aynı zamanda da içsel denge. Ama bu durum kalıcı olmaz. Zamanla bir şey değişir. Platon burada çok kritik bir kırılma anlatıyor. İnsan doğası ağır basmaya başlıyor. İlahi olan geri çekiliyor. İnsani olan ise öne çıkıyor. Ve bu noktada Atlantis yavaş yavaş yönünü kaybediyor. Güç artıyor ama bilinç azalıyor. Zenginlik artıyor ama denge kayboluyor. Kontrol artıyor ama anlam yok oluyor. Bu ani bir çöküş değil. Bu önce içten başlayan bir yozlaşmadır. Platon'un anlatımında Atlantis halkı giderek daha açgözlü, daha kontrol odaklı ve daha kibirli bir hale geliyor. Yani burunları yukarı kalkıyor. Yani çöküş felaketten önce başlıyor. Felaket sadece son noktadır. Yok olma noktasıdır. Ve sonra bir gecede her şey yok olur. Depremler, seller, büyük bir yıkım, Atlantis denizin altına gömülüyor. Ama burada durup biraz düşünmek gerekiyor. Platon'un amacı gerçekten kayıp bir kıtayı anlatmak mıydı yoksa başka bir şey mi yapıyordu? Çünkü aynı Platon başka eserlerinde yani diğer eserlerinde mitleri doğrudan gerçeklik olarak değil, öğretici araçlar olarak kullanıyor. Hikayeler onun için gerçeğin kendisi değil, gerçeğe giden bir yol. Bu yüzden Atlantis anlatısını sadece tarihsel bir olay gibi okumak çok yüzeysel kalır. Çünkü bu bir tarih anlatısı değil, bu bir uyarı. Bir şeyin nasıl yükseldiğini ve nasıl çöktüğünü anlatan bir model. Ve bu model sadece medeniyetlere ait değil. Şimdi burada yön değiştirmen gerekiyor. Çünkü Atlantis'i bir yer olarak düşündüğün sürece onu yanlış anlamaya devam edersin. Atlantis bir yapıydı. Kendi içinde işleyen bir düzeni vardı. Kuralları vardı, dengesi vardı, bir sistemdi. İçinde parçalar vardı ve bu parçalar birbiriyle uyum içinde çalışıyordu. Tıpkı bir saatin o çarkları gibi. Ama her sistem gibi onu ayakta tutan şey sadece gücü değildi. Onu ayakta tutan şey içindeki dengeydi. Şimdi bunu kendine çevir. Sen de bir yapısın, düşüncelerin var, alışkanlıkların var, karar mekanizmaların var. Bunların hepsi bir araya gelip senin sistemini oluşturuyor. Senin düzenini, senin iç dünyanı oluşturuyor. Ve bu sistemde tıpkı Atlantis gibi çalışır. Denge varsa ayakta kalır. Denge bozulursa çözülmeye, çökmeye başlar. Carl Jung'un dediği gibi insan sadece bilinçli kararlarından ibaret değildir. Aynı zamanda bastırdığı ve görmezden geldiği parçalar da sistemin içindedir. Ve bu parçalar zamanla yüzeye çıkarak bütün yapıyı etkiliyor. Yani mesele dışarıdan gelen bir yıkım değildir. Yıkım sistemin içinden başlar. Bu yüzden Atlantis'i bir şehir olarak okumak eksik kalır, yüzeysel kalır, yoz kalır. Atlantis bir zihindir. Bu noktadan sonra Atlantis'i anlamanın tek yolu içeriye bakmak. Çünkü Jung'un yaptığı en radikal şeylerden biri şuydu. İnsanın sandığı gibi tek parça olmadığını söylemek. Bir tarafın var, bildiğin, kontrol ettiğin, ben dediğin taraf. Bir de farkında olmadığın ama seni etkileyen başka bir alan var. Bilinç ve bilinç dışı. Jung'a göre bilinç dediğin şey aslında çok küçük bir alan.
Asıl büyük olan görünmeyen kısım. Ve o görünmeyen kısım boş değil. İçinde bastırılmış duygular var. Kabul etmediğin yönlerin var. Kendine yakıştıramadığın düşünceler var. Ve Jung buna isim veriyor. Gölge. Gölge kötü olduğun yer değil. Görmek istemediğin yerdir. Şimdi Atlantis'e geri dön. Başlangıçta Atlantis güçlüydü ama sadece güçlü değil, aynı zamanda dengeliydi. İçinde bir bütünlük vardı. Platon'un tanrısal köken vurgusu aslında bunu anlatıyor. İnsanın içindeki daha yüksek potansiyel, daha dengeli ve daha uyumlu hali. Yani Atlantis'in ilk hali. Senin en bütün halin. Ama sonra ne oldu? Bu denge bozuldu. Çünkü sistemin bazı parçaları bastırıldı, görmezden gelindi. Kontrol edilmeye çalışıldı. Ve bastırılan şeyler kaybolmaz. Jung'un özellikle vurguladığı gibi bastırılan içerikler bilinç dışında birikir ve zamanla daha güçlü bir şekilde geri döner. Yani sen bir şeyi ne kadar itersen o da o kadar güçlü bir şekilde geri gelir. Atlantis'in çöküşü tam olarak bu. Dışarıdan gelen bir felaket değil. İçeride biriken şeylerin artık tutulamaması. Ve bu yüzden Jung'un söylediği o cümle burada çok kritik bir hale geliyor. İnsan görmezden geldiği şeyler tarafından yönetilir. Burası çok güzel. Atlantis'i yıkan şey de aslında buydu. Görmezden gelinen şeyler. Ve aynı şey insanın içinde de olur. Şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz. Platon Atlantis'in yok oluşunu anlatırken büyük bir felaketten bahsediyor. Depremler, seller, bir gecede her şeyin yok olması. Ama bunu sadece fiziksel bir olay gibi okumak yüzeyde kalmak olur. Çünkü eğer Atlantis bir sistemse ve o sistem bir zihni temsil ediyorsa o zaman bu felaketin bir karşılığı olmak zorunda. Deprem. Dışarıdan gelen bir sarsıntı gibi görünür. Ama içeride karşılığı çatışmadır. İki farklı tarafın birbiriyle uyumsuz hale gelmesi. Bir yanın bir şey ister, diğer yanın başka bir şey. Ve bu çatışma büyüdükçe zemin kaymaya başlar. Sel taşan bir şeydir. Kontrol edilemeyen bir yükseliştir. İç dünyanda bu bastırılmış duyguların geri dönmesidir. Öfke, korku, kaygı, yıllarca bastırdığın ne varsa bir noktada yüzeye çıkıyorlar. Ve geldiğinde yavaş gelmiyorlar. Taşıyorlar. Ve sonrası batış. Bu en sessiz ama en ağır olandır. Çünkü bu noktada artık sadece duygular değil, kimlik çözülür. Kendini tanıyamazsın. Eskiden ben dediğin şey artık yoktur. Ve bu süreç dışarıdan dramatik görünmeyebilir. Kimse fark etmeyebilir. Ama sen bilirsin. Bir gün uyanırsın ve artık aynı kişi değilsindir. Bunu çoğu insan bir anda fark etmiyor. Çünkü bu süreç dramatik değil. Yavaş ilerliyor, sessiz ilerliyor ve en tehlikeli olan da bu. Tükenmişlik böyle başlıyor. Fiziksel bir yorgunluk değil. Uyuyarak geçmez. Tatil yaparak çözülmez. İnsan yapmaya devam eder ama hissetmez. Carl Jung'un bireyleşme sürecinden bahsederken ima ettiği şey tam da bu. İnsan kendi iç bütünlüğünden uzaklaştığında dışarıdan ne kadar işlevsel görünürse görünsün içsel olarak parçalanmaya başlar. Sonra anlam kaybolur. Yaptığın şeylerin nedenini unutursun. Hedeflerin vardır ama seni çekmez. İlerlersin ama bir yere gitmiyormuş gibi hissedersin. Mircea Eliade'nin söylediği gibi insan için dünya ancak anlamla ayakta kalır. Anlam kaybolduğunda dünya aynı kalsa bile içsel gerçeklik çöker ve en son yön kaybolur. Ne istediğini bilmezsin, nereye gittiğini bilmezsin, durmak da istemezsin. Devam etmek de istemezsin. Sadece devam edersin ama neden devam ettiğini bilmeden. Ve dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünür. Hayat devam ediyordur, sistem çalışıyordur, hiçbir şey bozuk değildir. Ama içeride bir şey çoktan ama çoktan çökmüştür. İşte o an Atlantis batar. Ama burada önemli bir şey var. Bu çöküş bir son değil.
Joseph Campbell mitleri incelerken tekrar eden bir yapı fark ediyor. Farklı kültürler farklı hikayeler anlatır. Ama hepsi aynı döngüyü takip eder. Bir yükseliş vardır, bir düzen kurulur, sonra bir kırılma yaşanır ve kahraman düşer. Bu düşüş bir hata değildir. Bu sürecin bir parçasıdır. Campbell'ın kahramanın yolculuğu dediği şey tam olarak bunu anlatır. İnsan eski kimliğini sürdüremediği noktaya gelir ve bu yüzden o kimliğin yıkılması artık gerekmektedir. Yani çöküş bir arıza değil, bir geçiştir. Atlantis'in batışı da bu yüzden sadece bir yıkım olarak okunamaz. O bir eşiktir. Bir şeyin bittiği değil, başka bir şeyin başlayabileceği noktadır. Ama bu başlangıç garanti değil. Çünkü çoğu insan bu noktada kalıyor. Yıkımın içinde, yıkımın altında. Ve burada kritik bir fark ortaya çıkar. Bazıları çöker ve orada kalırlar. Bazıları çöker ve değişirler. Bu yüzden Campbell'ın işaret ettiği şey şu: düşüşten kaçamazsın ama onunla ne yapacağın her şeyi belirler. Ve bu yüzden her yıkım bir yeniden doğumun başlangıcıdır. Peki o zaman şu soruya geri dönelim. İnsanlar neden Atlantis'i arıyor? Gerçekten bir şehir bulmak için mi yoksa başka bir şey mi arıyorlar? Çünkü bu arayış sadece tarihsel bir merak gibi görünse de aslında çok daha derin bir yerden geliyor. İnsan içinde bir eksiklik hisseder. Tam olarak ne olduğunu bilmez, adını koyamaz ama hisseder. Sanki bir şey kaybolmuş gibi, sanki olması gereken bir şey artık yokmuş gibi. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı fikrinde anlattığı şey tam olarak budur. İnsan sadece bireysel deneyimlerinin ürünü değildir. Daha derin, daha eski bir şey taşır içinde. Ve bu şey zaman zaman bir eksiklik duygusu olarak ortaya çıkar. Bu yüzden insanlar dışarıya bakar, haritalara bakar, mitlere bakar, geçmişe bakar. Çünkü içeriye bakmak çok daha zordur. Atlantis fikri burada devreye girer. Kayıp bir yer olarak görülür. Bir zamanlar var olan ama artık olmayan bir şey. Ve bu fikir insanın içinde bir şeylere dokunur. Çünkü o kayıp hissi zaten oradadır. Bu yüzden mesele gerçekten Atlantis'i bulmak değildir. Mesele o kayıp hissin ne olduğunu anlamaktır. Ve burada her şey tersine döner. İnsanlar Atlantis'i bulmak istemiyor. Kaybettikleri kendilerini bulmak istiyorlar. Şimdi bunu bugüne getir. Çünkü bu sadece geçmişe ait bir hikaye değil. Bugün de aynı yapı var. Teknoloji var, hiç olmadığı kadar güçlü araçlara sahibiz, bilgi var. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde ama hiçbir döneminde bir tarihçi olarak bunu söyleyebilirim. Bu kadar fazla bilgiye erişim olmadı. Ama buna rağmen bir şeyler eksik. Yön yok. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Ne için ilerlediğimizi bilmiyoruz. Daha hızlıyız ama daha bilinçli değiliz. Mircea Eliade modern insanı anlatırken kutsal ile bağın kopmasının dünyayı sıradanlaştığını söylüyor. İnsan artık anlam üreten bir merkezden değil, sadece işleyen bir sistemin içinden yaşıyordur. Bu yüzden modern insan çalışıyor, üretiyor, ilerliyor ama neden yaptığını bilmiyor. Bu durum oldukça tehlikeli. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey güçlü görünüyor ama içeride denge yok. Eğer denge yoksa o güç bir şey ifade etmez. Atlantis de böyleydi. Güçlüydü, gelişmişti ama yönünü kaybetmişti. Ve bu yüzden çöktü. Şimdi aynı soruyu sormak gerekiyor. Eğer bir sistem güçlüyse ama yönü yoksa ne kadar ayakta kalabilir? Çünkü modern dünya batmadan önceki Atlantis olabilir. Atlantis bir kere batmadı. Bu bir kere yaşanmış bir olay değil. Bu tekrar eden bir süreç. Her insanın içinde tekrar tekrar batıyor. Farklı zamanlarda, farklı şekillerde ama aynı mekanizmayla. Carl Jung'un söylediği gibi insan kendi içindeki dengeyi kaybettiğinde dışarıdaki dünya ne kadar sağlam görünürse görünsün içsel yapı çökmeye başlar. Ve bu çöküş çoğu zaman fark edilmeden ilerler.
Bazen bunu bir kriz olarak yaşarsın, bazen bir boşluk olarak. Bazen hiçbir şey hissetmeyerek. Ama ne şekilde olursa olsun o çöküş gerçektir. Ve bu yüzden asıl mesele hiçbir zaman Atlantis'in nerede olduğu olmadı. Haritalar, teoriler, keşifler bunların hiçbiri asıl soruya dokunmuyor. Sorun Atlantis'in nerede olduğu değil. Sorun senin ne kadarının çoktan battığı. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.